Timur mayına mı bastı? Veliaht dizisinin kamera arkasından büyük bir spoiler geldi. Evet, bu videoya baktığımızda Zaro'nun mayın patladığına dair haber aldığını görüyoruz. Burada kızım dediği kişi ise büyük ihtimalle Reyhan. Çünkü Reyhan Timur'la beraberdi ve büyük ihtimalle patlamayı duyunca Zaro'ya haber vermek zorunda kaldı. Peki mayına basan Timur mu? Son sahnede Timur'un güvenli yoldan altın alırken karşısındaki yüzü kapalı kişinin Selim olduğunu öğrendik. Selim'in planı burada muhtemelen Timur sayesinde güvenli yolu öğrenmekti. Fakat Timur akıllıca bir hamle yaparak buna izin vermeyecek. Çünkü Timur kaçakları geçireceğini fakat bunun için bir şartı olduğunu söylemişti. Timur güvenli yolun açığa çıkmaması için muhtemelen herkesin gözünü bağlamasını isteyecek. İşte burada da Selim bir şekilde taşkınlık çıkaracak. Ancak mayına basan kişi muhtemelen ne Timur ne de Selim olacak. İçeriye giren kaçaklardan biri Selim'in yaptığı taşkınlık sonucunda mayına basacak. Reyhan da duyduğu ses yüzünden Timur'un öldüğünden endişe ederek Zülfikar'a haber verecek. Böylece Zaro'nun da olay yerine geldiğini göreceğiz. Yine de Selim'in giderek acımasızlaşması işleri çok daha tehlikeli boyuta sokabilir. Sonuçta kendilerine süt veren adamı bile öldürüp bidona koyacak kadar acımasız bir düşmanla karşı karşıya olan Karslı ailesi oldukça zor durumda. Fakat bu kamera arkası sahnesinde başka bir ayrıntı daha var. Zaro ile Zahide'nin geçmişe dair konuştukları bu sahnede yanlarına Yahya'nın da geldiğini görüyoruz. Yahya'nın da bu haber alındığı sırada orada olması ve mayın patladığını duyması Yahya'nın Zaro ile beraber olay yerine gideceğini bizlere gösteriyor. Burada annesinin ne kadar zalimleşebileceğini gören Yahya bence Derya'nın da hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte intikam konusunda yumuşamaya başlayacak. Peki Veliaht'ın yeni bölümünde neler olacak? Zaro'nun kayıp kardeşi kim? Faroz Esenler'i ele mi geçirdi? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle Zaro'nun kardeşi hakkında bomba bir teoriyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Zaro adeta Timur'a ölmeden önce çocuğuna her şeyi öğretmek isteyen bir baba edasıyla hem hayatta kalma yollarını hem de pişmanlıklarla dolu hayatında kimseye söylemediği sırlarını anlattı. Burada en önemli şey ise Zaro'nun kayıp kardeşi Hüseyin. Şu an Hüseyin hakkında oldukça sınırlı bir bilgiye sahip olsak da bence Hüseyin de abisinin kendisini terk ettiğini düşünerek yıllarca intikam ateşiyle kavruldu. Bu yüzden de muhtemelen ismini değiştirerek Zaro ile yüzleşeceği o anı bekliyor. Bundan dolayı da Zaro yıllarca Hüseyin'i bulamamış olabilir. Peki Hüseyin kim? İşte asıl bomba da burada. Hüseyin Timur'un gerçek babası olabilir. Bu da Zaro ile Timur'un baba-oğul ilişkisini daha da anlamlı kılıyor. Çünkü bir yandan kardeşini terk eden bir abi varken diğer yanda da ailesini terk eden bir baba var ve ikisi de aynı kandan. Bu yüzden Timur'un babası hakkında benim iki teorim var. İlk teorim Hüseyin Timur'un gerçek babasıysa bile zamanında Timur'u Cengiz'e evlatlık olarak vermiş olabilir. Cengiz'in herkese borç takan ve para için her şeyi yapan biri olduğunu göz önüne alırsak para için Timur'u da evlatlık edinmiş olması muhtemel. Bu durumda Ayşen de gerçekleri bilse bile Timur'la kurduğu bağdan sonra bu olayı asla açık etmeyerek belki de onu korumaya çalıştı. Zaten Timur'la Gülşah arasındaki yaş farkına bakarsak Ayşe'nin zamanında çocuk sahibi olmak için uğraştığı ama çocuğu olmadığı için Timur'u evlatlık olarak edinmeyi kabul etmesi de güçlü bir ihtimal. İkinci teorim ise Faroz'un Timur'un babası olabileceği ihtimali. Evet, bu ihtimalde Timur'un Karslarla hiçbir alakası olmadığı sonucu çıksa bile güçlü bir hikaye sunuyor. Çünkü Faroz'un tefecilik yaptığını biliyoruz. Zaten önceki videomda Yahya'nın Kars'a dönmesinin sebebinin Faroz olacağını da söylemiştim. Nitekim bu bölümde buna dair bir sahnede gördük. Yani Yahya Faroz'la mücadele edemedi ve daha büyük bir belaya bulaşarak aslında bir yandan Kars'a dönmek zorunda kaldı. Timur'un babası yıllarca kayıp olarak biliniyor. Ancak belki de yıllar içinde kimliğini değiştirerek kendisine Faroz adıyla bir imparatorluk kurdu. Bu imparatorluk sayesinde
sayesinde de şimdi Otogar'ın başına geçebilecek en güçlü potansiyeli taşıyor. İşte bu noktada Timur'un baba olarak kabul ettiği adamla gerçek babası arasındaki dengeyi izlemek bence oldukça güçlü bir hikaye sunabilir. Yani Timur gerçekten Faroz'un oğlu çıkarsa bu sefer kendi öz babası Otogar'ın başına geçtiği için veliaht kavramı bu sefer ciddi anlamda Timur'un oluyor. Bu da dizinin adıyla oldukça uyumlu. Diğer yandan Timur'un kendi ailesini bile bırakıp şu an Zülfikar'ı baba yerine koyması bu hikayeyi daha da çekici kılacaktır. Peki Zahide ile Zülfikar'ın geçmişinde neler oldu? Zahide geçmiş hakkında konuşurken terk edildiğinden bahsetti. Buradan anladığımız kadarıyla Zaro Ağa Zahide ile zamanında ilişki yaşasa da kalbi hep Gönül'den yana oldu. Fakat Gönül kendisini hiçbir zaman sevmedi. Zahide de muhtemelen Zaro'dan intikam almak için onun en yakın arkadaşı Muharrem Kaptan'la evlendi. Böylece intikam ateşini de yakmış oldu. Peki sizce Faroz kim ve Hüseyin aslında Faroz olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.